Hayal et. Gecenin karanlığında yalnızsın. Önünde eski, tozlu bir kısa dalga radyo var. Tekerleğini yavaşça çeviriyorsun ve kulağına sadece parazitler geliyor. Cızırtılar, statik sesler, uzak fırtınaların yankısı. Ama sonra bir ses çıkıyor. Ne melodik ne insanca. Soğuk, duygusuz. Mekanik bir kadın sesiyle sayılar okunuyor. 1958. Bağlama olmayan bu sayılar aslında bir mesaj olabilir mi? Yoksa sadece tesadüf mü? Hayır, bu bir test yayını değildi. Bir radyo hatası da değildi. Bu 20. yüzyılın en karanlık döneminde Soğuk Savaş boyunca sessizce çalışan gizemli bir sistemdi. Sayı istasyonları. Hiçbir ülke onlara sahip olduğunu kabul etmedi ama hepsi dinledi. Yayının geldiği yer bilinmezdi ama gittiği yer çok netti. Bir casusun kulağına. Kısa dalga frekanslarının görünmeyen yolculuğunda bir kadın sesi tekrar tekrar sayılar okurken belki bir emir veriliyordu. Belki bir hayat bitiyordu. Belki de bir savaş başlıyordu. Bugün o hayalet sinyallerin izini sürüyoruz. Radyo dalgalarının arasındaki şifreleri, duyulan ama hiç anlaşılamayan o sesleri araştırıyoruz. Çünkü bazen tarihin en büyük sırları yüksek sesle bağırmaz. Onlar şifrelenmiş bir fısıltının içinde saklanır. Şimdi biraz geriye gidelim. 1. Dünya Savaşı yıllarına. Radyo teknolojisi daha emekleme dönemindeydi. Ama bir şey fark edildi. Hava dalgaları sadece eğlence için değil, bilgi ve emirler için de kullanılabiliyordu. Ve sonra Soğuk Savaş başladı. Doğu ile Batı arasında görünmeyen bir cephe açıldı. Silahlar bazen sustu ama radyo dalgaları hiç susmadı. Hayal et, sen bir casussun. Yabancı bir ülkedesin. Seni tanıyan yok, güvenen yok ama takip edenler var. Telefonların dinleniyor. Mektupların açılıyor. Adımlarının gölgesi bile izleniyor. Ve bir gün emir bekliyorsun. Ama nasıl gelecek? İşte o an yardımına radyo yetişiyor. Ama bu sıradan bir yayın değil. Kısa dalga radyo. İyonosferde sekerek dünyayı dolaşan görünmez bir haberci. Bu istasyonlar dışarıdan bakıldığında sadece bir cızırtı. Ama dikkat kesilince arada bir soğuk bir kadın sesi duyuluyor. 8-7-2-3-9. Beşerli gruplar halinde tekrar eden sayılar. Ne açıklama var ne duygu. Ama senin cebinde küçük, karışmış bir defter var. Tek kullanımlık şifre bloğu. O sayıları defterdeki rakamlarla topluyorsun. Ve sonuç anlamlı bir mesaj çıkıyor. Belki sadece bir cümle. Ama o cümle birinin hayatını bitirebilir. Ya da bir hükümeti kurtarabilir. Yer değiştir, emir iptal, beklemede kal. Ve bu sistem neredeyse kusursuz. Çünkü kırılması imkansıza yakın. Her mesaj tek bir anahtarla çözülüyor. O anahtar da bir kez kullanılıyor. Sonra yok ediliyor. Onlarca yıl boyunca bu yöntem hiç iz bırakmadan, dijital ayak izi taşımadan yüzlerce ajana emir ulaştırdı. Ve bu emirler sessizlikte yankılandı. İşte sayı istasyonlarının gerçek gücü buydu. Anlamsız gibi gelen bir gürültünün dünyanın kaderini değiştirecek bir mesaj taşıması. Bu istasyonların çoğunun resmi bir adı bile yoktu. Ne bir açılış anonsu ne de bir frekans tabelası. Sadece sesler vardı. Ve bu seslerin arasında bazıları efsaneleşti. Amatör radyo dinleyicileri gece yarısı frekans ararken bu yayınlara rastladı. Her biri duyduğu şeyi kendi adını verdi. Kimi bir şarkıydı, kimi sadece uğultu. Ama hepsinin ortak noktası aynıydı. Kimse tam olarak ne olduklarını bilmiyordu. Yayınlar hep aynı İngiliz halk şarkısıyla başlardı. Lincolnshire Poacher. Neşeli bir melodi ama gizemli bir perdenin başlangıcıydı bu. Şarkı biter bitmez soğuk bir kadın sesi belirirdi ve sayılar başlardı. 4-8-2-7-1. Beşli gruplar halinde tekrar. Her gün, her saat aynı düzen. Ve bu tam 20 yıl sürdü. 1988'den 2008'e kadar.
Radyo amatörleri istasyonu izledi. Yayınların İngiliz istihbarat servisi MI6 tarafından işletildiğine inandılar. Hedef ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki sağ ajanlarıydı. Her sayı grubu belki bir istihbarat emriydi. Her melodi belki bir ölümün habercisiydi. Ama bir gün şarkı durdu, sayılar sustu ve Lincolnshire Poacher tarihe karıştı. Ve şimdi belki de en gizemlisi. UVB-76. Radyo meraklıların ona verdiği ad The Buzzer. 1970'lerin ortalarından beri neredeyse hiç durmadan yayında. Ve bu yayınlar tam anlamıyla akıl bozucu. 24 saat boyunca her saniye başında tekrar eden tek düze bir ses, bir vızıldama. Bazen birden kesilir ve ardından boğuk bir erkek sesi girer. Boris, Ulyan, Dimitri. İsimler, kodlar, belki uyarılar. Ama anlamı hala çözülemedi. Kimileri bunun Rusya'nın askeri uyarı sistemi olduğunu söylüyor. Bazıları bir merkez komuta yok edilirse otomatik nükleer karşılık verecek bir sinyal mekanizması olabileceğini iddia ediyor. Başka bir görüşe göre ise sadece Batı'yı meşgul etmek için yapılan bir algı oyunu. Ama gerçek şu ki UVB-76 hala yayında. Ve hala her gün aynı sinyal çalıyor. Aynı uğultu yankılanıyor. Tıpkı Soğuk Savaş gibi. Bitmedi. Sadece frekans değiştirdi. Şimdi bir düşün. Bu sayıların nasıl bir anlam kazandığını merak ediyorsun değil mi? Bir çocuğun okuduğu 4, 8, 1, 0, 5 gibi sıradan rakamlar nasıl olur da bir suikast emrine dönüşebilir? Cevap casusluğun en kutsal kitabında saklı. Tek kullanımlık şifre bloğu. Hayal et. Sahadasın, yalnızsın. Ülkenin istihbarat birimi seni düşman topraklarına göndermiş. Cep telefonun yok. E-posta iz bırakır. Ve seni izleyen gözler her yerde. Ama cebinde küçük, masum görünen bir not defteri var. İçinde rastgele yazılmış binlerce sayı. Bu defterin birebir aynısı çok uzaktaki merkezde duruyor. Bir gece kısa dalga radyonu açıyorsun. Cızırtıların arasında bir ses geliyor. 3, 7, 9, 2, 6. Sen defterini açıyorsun. Gönderilen her sayıyı kendi defterindeki karşılığıyla topluyorsun ya da çıkarıyorsun. Ortaya çıkan sonuç bir harf oluyor. Ardından bir kelime. Sonra bir emir. Hedef değişti, yerini terk et, bekle. Peki bu sistem neden bu kadar güçlüydü? Çünkü her mesaj için sadece bir sayfa kullanılıyordu. O sayfa çözüldükten hemen sonra yakılıyordu. Defterin aynısı sende yoksa mesajı çözmen imkansızdı. Matematiksel olarak kırılmazdı. Tarih buna şahittir. 1962'deki Küba füze krizi sırasında Havana'daki casuslar bu sistemi kullandı. Amerika'nın burnunun dibinde Sovyetlerle koordinasyon sağlayan ajanlar bu sayılarla talimat aldı. Ve yıllar sonra Amerika Savunma İstihbarat Ajansı'nda görev yapan bir analist 2001'de tutuklandığında yıllardır Küba için çalıştığı ortaya çıktı. Talimatlarını hafta sonları açtığı bir kısa dalga radyodan alıyordu. Evinin sessizliğinde o boğuk sayıların arasından gizli emirleri çözüp not ediyordu. Yani bu istasyonlar bir söylenti değil, bir komplo teorisi hiç değil. Onlar gerçek operasyonların sesi, gerçek ajanların şifresi ve bazen tarihin akışını değiştiren görünmez fısıltılardı. Soğuk Savaş bitti. Berlin Duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği tarihe karıştı. Dünyanın gözü artık başka savaşlara çevrildi. Peki o hayalet istasyonlara ne oldu? Birçoğu sustu. Ne bir veda ne de bir açıklama. Sadece sessizlik. Ama bazıları hala orada. UVB-76 gibi. 1970'lerden beri yayında ve hala aynı monoton vızıltıyı sürdürüyor. Sanki zamanın dışına çıkarılmış bir makine gibi. Hiç durmadan, hiç yorulmadan. Ve yalnız değil. Bugün dünya üzerinde hala bilinmeyen kaynaklardan yayın yapan onlarca sayı istasyonu var. Ama artık sadece rakamlar yok.
Morse kodları, modem benzeri dijital sesler, hatta kriptolu diziler bile duyuluyor. Peki neden? Artık uydular var. Şifreli mesajlaşmalar, yapay zeka destekli ağlar, 5G, 6G, kuantum internet. Bu kadar gelişmiş sistem varken neden hala bu ilkel yöntem? Cevap düşündüğünden daha basit ama bir o kadar da zekice. Anonimlik. Bir e-posta iz bırakır. Bir mesaj kaydedilir. Her tıklama, her veri paketi bir yerde saklanır. Ama kısa dalga radyo, o sadece havaya karışır. Ne gönderen bulunur ne de dinleyen. Ve işte tam da bu yüzden en güçlü istihbarat servisleri bile bu yöntemi bırakmadı. Çünkü kısa dalga radyo binlerce kişiye aynı anda ulaşır. Ama sadece biri anlar. Anahtara sahip olan kişi. Ve bugün dijital dünyanın gürültüsünün ardında belki bir yerde bir casus hala kısa dalga radyosunu açıyor. Ve o tanıdık sesi duyuyor. 58409. Biz ekranlara bakıyoruz ama bazıları hala radyo dalgalarına bakıyor. Çünkü teknoloji değişebilir. Ama sırların saklanma yolu bazen eski bir fısıltıda gizli kalır. Radyonun cızırtılı perdesini araladık. Ve o gürültünün ardında hiç susmamış bir fısıltının izini sürdük. Sayısız insanın duyduğu ama neredeyse kimsenin gerçekten anlamadığı hayalet sayı istasyonları. Bunlar sadece Soğuk Savaş'ın kalıntıları değil. Onlar bilginin görünmeyen yüzü. Ve o bilgiyi saklamanın ne kadar saplantılı, ne kadar karanlık bir sanat olduğunu gösteren sessiz yapıtlar. Her sayı grubu belki bir infaz emriydi. Belki gizli bir buluşmayı yönlendirdi. Belki de bir savaşı başlamadan durdurdu. Ama biz bunu asla bilemedik. Çünkü o şifreler sadece bir kişiye aitti. Ve o kişi sırrını sessizlikle birlikte mezara götürdü. Gökyüzü sadece yıldızlarla dolu değil. Hala çözülmemiş mesajlarla dolu. Hala yankılanan sinyallerle. Hala cevap bekleyen kodlarla. Ve hala bir yerlere ulaşmaya çalışan ama artık kimsenin dinlemediği seslerle. Bize düşen tek şey şu: doğru frekansı bulmak ve dinlemek. Çünkü bazı sırlar en çok bağıranlarda değil, en az anlaşılan fısıltılarda gizlidir. Abone ol. Çünkü bu kanalda biz sadece geçmişin sırlarını değil, şifresi hala çözülemeyen gerçekleri de birlikte arıyoruz.